Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz dünden beridir benden istediğiniz asgari ücretle ilgili yorumum. Şimdi burada önemli olan bazı noktalar var. Şimdi bunları öncelikle size anlatmak istiyorum. Daha sonra yorumunda bulunacağım. Çünkü bu asgari ücret meselesi sadece bir maaş meselesi değil. Bu aslında aynı zamanda bir ülkenin hem bugününü bize net olarak röntgenini çeken hem gelecekle ilgili neler olacağını bize gösteren bir durum. Gerçekten çarpıcı verilerle başlayalım. Biraz çözüm yollarından bahsedelim ve hep beraber somut önerilerle biraz daha bu süreci umutlu hale getirelim istiyorum. Ama öncesinde videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi ve sevdiklerinizle benim videolarımı paylaşmayı unutmayın. Şimdi asgari ücret ne kadar oldu? 22.104 TL. Aynı geçenki gibi 17.002 TL'deki 2 gibi burada da yine güzel bir sürpriz 104 TL'miz var. Bunun gelir vergisi boyutu var ama bunu bu videoda açıklamayacağım. Ama dediğim gibi güzel bir 104 TL'miz daha oldu arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamın büyüklüğünü zaten markette, pazarda ve yaşamda çok net anlıyoruz. Ama istatistiklerle de bu büyüklüğü doğrulamak gerekiyor. Bugün baktığınızda açlık sınırı 20.000 civarı. Hatta şöyle bakıyorum 20.562 TL. Yoksulluk sınırına baktığımızda da neredeyse 66.000 küsür lira diyebiliyoruz. Yani bir asgari ücretle çalışan kişi haftasının minimum 45 saatini sadece açlık sınırını birazcık ramak kala kadar geçebilmek için çalışmış bulunuyor. Şöyle bir bakıyorum verilere. Acaba diyorum hani olur tamam bu kadar asgari ücretimiz bizim düşük. Gerçekten alım gücünü de zorluyor. Acaba diyorum çok az bir kesim mi kapsıyor? Ona baktığımda da çalışan kesiminin %50'si şu an asgari ücretle geçiniyor. Bu istatistikleri de Merkez Bankası veya Diskar'dan görebilirsiniz. Yani her iki çalışandan biri bugün Türkiye'de asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Şimdi siz asgari ücret verdiniz. Evet asgari ücretimiz var 22.000, yoksulluk sınırımız var 20.000 kabaca, 2.000 lira para kalıyor. Bu insanların doğal olarak hiçbir şekilde hayat standartlarını yükseltme ihtimali yok. Bir baktığınız zaman zaten büyük şehirlerde kira oranları en düşük 15.000'den falan başlıyor. Devasa rakamlar var. Yani bu insanların bırakın yoksulluk, açlığı normal hayatlarını sürdürebilme ihtimalleri zaten yok. Yani standartları falan geçtim. Ve orana da baktığınızda %50 devasa, yani her iki çalışandan biri bu durumda olduğuna göre şunu söyleyebiliriz ki bütün çalışan nüfus gerçekten çok derin bir depresyon ve zor bir hayatın pençelerinde kıvranıp duruyor. Albert Einstein'ın bu noktada çok güzel bir sözü var. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek ahmaklıktır diye. Gerçekten de artık asgari ücretin ne kadar olduğu, ne kadar arttığı, ne kadar azalttığından ziyade bu döngüleri kıracak daha kalıcı işlemler yapmamız lazım. Yani bu refahı arttırmak için hem bireysel hem toplumsal ciddi olarak iş düşüyor başımıza. Beni şöyle eleştirebilirsiniz. Biz yiyecek ekmek bulamıyoruz. Bu kadar sıkıntının içerisinde 7/24 yoluydu, şuydu, buydu çalışıyoruz. Bir de üzerine toplumsal refah mı düşüneceğiz? Siz bizden ne bekliyorsunuz diye bana kızabilirsiniz. Ama kızmanız sonucu değiştirmiyor. Yani bir şekilde bu işin içinde ya hep birlikte batacağız ya hep birlikte çıkacağız arkadaşlar. Aslında şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün baktığınızda çalışanların içerisindeki, yani dünyaya şöyle bir bakın perspektifte, çalışan nüfusun içerisinde asgari ücretli oranı. Mesela bir Fransa'ya baktım, maksimum %10 diyor. Almanya %5 ki onların asgari ücret seviyelerini de biliyorsunuz, yani bizim kaç katımız. Polonya deseniz yani öyle çok muhteşem devasa bir ekonomi de yok. Onlarda bile maksimum %15 ile sınırlı. Peki bizim neden %50? Yani mesela bu kadar düşük bir artış bizdeki gibi %3, %5, %10 kesime yapılsa bir şekilde toplumun kalan işte %80'i, %90'ı bu kişileri finanse edebilir. Yani otomatik olarak bu insanların bu kadar açlık sınırının pençesinde yaşamak zorunda kalmazlar. Ama toplumun yarısı, yani iş gücünün yarısı bu seviyede yaşadığı için otomatik olarak kimse kimseye de fayda sağlayamıyor. Böyle birbirimizle nasıl bu işin altından kalkabiliriz? Kavga gürültüleriyle günlerimizi geçiriyoruz. Şimdi bu oranın bu kadar yüksek olması, yani her iki kişiden bir kişinin asgari ücret seviyesinde çalışıyor olmasının gerçekten birkaç temel nedeni var. Bence öncelikle toplum olarak bu nedenlere odaklanmamız gerekiyor. Çünkü şöyle, Türkiye ekonomisi gerçekten çok düşük katma değerli ve olabildiğince emek yoğun sektörler hakim. Yani ben hep size anlatıyorum ya, pasif gelir diye. Şimdi adamlar bir teknoloji kuruyor, bir dijital sistem kuruyor.
Bunu bir kere yapıyorlar. Sonrasında oraya en iyi insanları yerleştiriyorlar ve o insanlarla o iş her yıl kat kat üzerine bindirerek katma değerli bir şekilde hem ülkeye hem şirket ekonomisine geri dönüyor. Şimdi şirket zaten verdiğinden daha fazlasını kazandığı için de elinde olan personellere para ödemekten çok da fazla sıkıntı duymuyor. Ve bu o kadar globalleşiyor ki bu insanların şirketleri. Yani kendi ülkelerinde kriz bile olsa otomatik olarak başka ülkelerde de faaliyetler gösterdikleri için bir şekilde bu krizleri dengeleyebiliyor. Ama bizim ülkemizdeki şirketlerin birçoğu çok lokal kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir sıkıntı olduğu zaman o kadar kırılgan finansal yapıları var ki hemen etkileniyorlar. Otomatik olarak karlılıkları artıyor. O yıl yaptıkları ya da yapamadıkları bütün bütçe alt üst oluyor. Ve doğal olarak ilk kesebilecekleri neresi? Personellerin maaşı. İlk verebilecekleri sabit gider, yani kar edebilecekleri yer orası, otomatik olarak personellerin maaşından kesiyorlar. Böylece de gerçekten katma değer üretebilecek personellerin Türkiye'de istihdam edilmesi ya sayısı azalıyor. Yani bununla alakalı imkanlar çok azalıyor. O yüzden de insanlarımızı biz yurt dışına kaçırıyoruz. Ya da olan kişilerin de verimliliklerinden faydalanamayacakları bir ortam yaratıyoruz. Şimdi adam geliyor, o kadar iyi ki işte o mühendisliği bitirmiş, o yüksek lisansı yapmış, her türlü kafa deliler gibi çalışıyor. O ortama bir oturuyor. Ortamda doğru düzgün dijitalleşme var. Yeni nesil sistemlere adaptasyon var. Yani yeni dünyaya da adapte olamamız şirketler. Doğal olarak da kendi o kadar kalıyor ki şirketlerimizin, yani büyük şirketlerimiz de buna dahil. O kadar yapıları köhne kalıyor ki. Bu da otomatik olarak orada çalışan kişilerin verimliliklerini de düşürüyor. Verimlilik düştüğü zaman o şirketlerin kar potansiyelleri otomatik olarak ortadan kalkıyor. Yani bu aslında kısır döngü olarak devam ediyor. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığınızda şöyle bir skala düşünün. İşte asgari ücretten başlıyor, sınır sonsuza kadar gidiyor. İşte kapasitesine kadar gidiyor. Şimdi ne oluyor normalde? Bir de ortalama gelirler var, değil mi? Yani memur maaşları gibi düşün. Asgari ücret ve memur arası burada evet yığılıyor. Ama bunların arasında bile belirli farklar var. Çünkü her seviyenin kendine ait ekonomiye katkı seviyesi var. O katkıya göre de kişiler buradan maaşlardan pay alıyor. Ama niye? Çünkü adamlar ne yapıyor? Daha yüksek katma değerli, daha yüksek kar getirebilecek, uzun vadede şirketleri küresel anlamda büyütebilecek yatırımlar yapıyorlar. Yatırımlar yapınca da ona katma değer sağlayan insana onun oranında daha fazla maaş vermek bu sefer şirketlere koymuyor. Ama bizde böyle değil. Bizde şirket o kadar çok sabit tipte gidiyor ki, yani bir sanayi malı üretiyor diyelim, hep aynı şeyi üretiyor. Ya bir fason üretiyor, hep aynı şeyi üretiyor, hep aynı tekstil atölyesini yapıyor, hep aynı civatayı üretiyor. Bu sefer burada herhangi bir verimlilik yok. Ya da bu işe işte civataya bir atıyorum pil takmıyor, bir çip takmıyor, bir şey yaratmıyor. Yani ondan var olan kullanım amacının dışında daha geniş alanlara kapsayacak bir çığır açacak bir fikir ortaya atmıyor. Atmayınca bu hep aynı karlılık seviyesinde kalıyor. Atıyorum bu 10 liraysa, eğer enflasyon %40 arttıysa bunun fiyatı 14 lira oluyor. Bu adam yurt dışında bunu satıyor. Sattığında eline gelen aradaki kar marjı belli. Bu sefer işte ithalat maliyetleri, faiz yüksekliği derken bu 14 liralık mal atıyorum yurt dışında 30'a mı satıyor? Her dakika yükseliyor. 16 oluyor, 18 oluyor, 20 oluyor. Bu sefer yurt dışına hala bunu istese de istemese de 30'dan 31'e çıkartamıyor. Çünkü ürettiği ürün dünyada rekabeti çok yüksek bir ürün. Yani ondan alması civatayı ondan alır. Şirket için fark etmez ki, o nereden bulursa ucuz civatayı gidecek ondan alacak. O yüzden de sonuçta ne noktaya denk geliyor? Adam 30 lirada orada sıkışıp kalıyor. Ama burada iş gücü maliyeti her gün artıyor. Enerjinin maliyeti her gün artıyor. Bu sefer ithalat maliyetleri artıyor. Faizler artıyor. Borçlanma maliyetleri artıyor. Ne yapıyor? Adam da otomatik olarak her gün karından yemeye başlıyor. Eskiden 14'e satıp 30'a satıp 14'e mal ettiğinde 16 lira cebine girecekken şimdi bu yükseliyor. Enflasyonu şuyu buydu 10 lira cebine giriyor. Bu sefer de ne yapıyor işveren? Diyor ki ben bu personellere bu kadar para ödemek istemiyorum. Çünkü benim zaten karlılıklarım her gün gitgide düşüyor. Şimdi şöyle olmalı. Devlet öyle bir sistem kurmalı ki işverene demeli ki sen bunu üretiyorsun. Sen bunun yerine bunu üret ya da bunu da böyle geliştirme yap. Ar-Ge teşviğin benden.
Seni yurt dışına gönderiyorum. Bu üründe bunları yapacaksın. Bana, ülkeme bu kadar ekstra katma değer getireceksin. Şimdi bir tane civataya çip taktığınızda, belki çok afaki, saçma bir örnek ama hayal edin, fark etmez. Mühendisler daha iyi bilir. Sonuçta benim işim finans. Taktığınızda o ürünü artık eski fiyata satabilir misiniz? Satamazsınız. Belki her gün değeri de artacak. Atıyorum, arabada kullanılacak, bilgisayarda kullanılacak. Belki birçok şeyi bir arada götürecek, sorunu çözecek. Her gün bu ürünün değeri artacak. Her gün katma değeri artan bir ürüne hiçbir işveren gidip de personeline az vereyim, asgari ücret vereyim demez ki. O değerli personeli, ona katma değer sağlayan personelin her gün maaşını arttırır. Bu sefer ne olur? O dediğim asgari ücret, ortalama ücret ve uç giden ücretlerden aslında ortalama ücretler daha yükseğe çekilmeye başlar. Bu sefer asgari ücret sayısı daha az kalır. Yani bugün %50 dediğimiz kesim yarın işte aynı Almanya gibi olur ya da işte herhangi bir Fransa gibi olur. %10'lara, %15'lere, hatta Amerika gibi olursa %4, %5'lere çekilir. Aslında böyle baktığınız zaman sosyal adalet her kesimde daha da yerini bulmuş olur. Şu an biz ülkemizde ne sıkıntısı çekiyoruz derseniz, aslında gerçekten elemanlarımız, yani nitelikli iş gücü elemanlarımızın birçoğu yurt dışına gitti. Kendi değerlerinde en azından para alabilmek için. Yani üst düzey mühendis oraya gidiyor, ikinci sınıf iş yapıyor. Çünkü orada kendini kanıtlayana kadar zaman geçirmesi lazım. Ama diyor ki işte Türkiye'de alacağım parayı, 10 sene sonra alacağım parayı ben burada bir günde alıyorum artık. Yani bir gelecekle alakalı bir hedefim var diyor. Bir, bunları kaybetmememiz lazım. İki, artık buradaki Türkiye'deki sektörleri gerçekten standart sektörlerden çıkıp işte yeni teknolojiye uyum sağlayan, dijital dediğimiz, hem dijital hem fiziksel özellikleriyle bir olan daha gelişmiş sektörler haline getirmemiz lazım. 3, artık bu fason üretelim, ara eleman yetiştirelim. Ya bunlar önemsiz diye söylemiyorum. Ama ülkenin ana hedefinin bunlar değil. Yani ki araba bile üretiyoruz. Yani bunlar bile artık çok eski sanayi tipi kaldılar. Sanayileşeceksek de daha dijital seviyede, daha dünyayı kapsayan, daha herkesin yapamadığı şeyleri yapabilen, böyle özelleştirilmiş, daha fokuslu, odaklı sistemler kurmamız lazım. Kuracağız ve bu bir tane büyük sistemi kurduğumuzda altında onun ihtiyacı olan sektörler zaten kendi kendine açığa çıkacak. O açığa çıktıkça ne olacak? Sektörler yayılacak. Orada çalışan insanların yetenekleri çeşitlenmeye başlayacak. Şu an hepimiz sadece mesela cıvata üretiyoruz. Şimdi sadece cıvata üretiyorsunuz. Yarın bir robot geldiği an size ihtiyaç kalmıyor. Yarın belki o asgari ücreti bile alamayacaksınız. Böyle olmamalı. Öyle bir şey olmalı ki o cıvatayı sizden daha iyi kimse üretemez. Böyle sistemler geliştirmeniz lazım ülkede. Bizim ülkemizde nüfus ve iş gücü yeterli. Bizim aslında eğitim sistemlerimiz de evet çok geride de kalmasına rağmen bizim insan kitlemiz dünyaya baktığınızda büyük başarılar elde ediyor. Çünkü biz hep zorluklarla yetişmiş, kendini bir yere getirmiş insanlarız. Mücadeleyi bilen insanlarız. Dünyada birçok insan hazır bekler. Bu benim sorumluluğumun dışındadır der. Ben bu işi yapmak istemiyorum der. Biz öyle değiliz ki. Bize yeter ki iş olsun. Biz her şeyi başarırız, her şeyi beceririz, yoktan var ederiz. Biz öyle bir yapıda insanlarız. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani elinizdeki hamur artık eski. Yani siz bundan ne kadar muhteşem heykeller, yemekler, ıvırlar, zıvırlar da yapsanız artık bu hamur tutmuyor. Şimdi sizin bu hamura yeni bir şeyler eklemeniz lazım. Artık yeni maya mı eklersiniz? İşte şekerini mi arttırırsınız? Daha fazla mı yoğurursunuz? Dışarıdan ona eklemeniz gereken su ne gerekiyorsa onu ekleyip artık bizim ekonomi hamurumuzu yeniden yoğurmamız gerekiyor. Yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Ve artık bundan parçalar kopararak o parçadan da yeni kendimize bizim ülkemizi direkt olarak finansal anlamda güçlendirecek, ekonomimizi sağlığına kavuşturacak ve burada çalışan insanları da hem paralarını hem finansal olarak ceplerini tatmin edecek hem de ruhsal olarak onların yeteneklerine iyi gelecek şekilde bütün sistemi yeniden planlamamız gerekiyor.